nasıl karar verdin 3. kez gitmeye? Bir davet aldım. Millet soruyor arabalar ne olacak diye. Ben kendime soruyorum arabalar ne olacak diye. Gitmemem için böyle çok ekstrem bir iki isim var. Peki Survivor'da tecrübe bir işe yarıyor mu? Bende kalıcı etkileri var. Hala var. Arkadaşlar herkese merhaba. Bilenler bilir, kanalımızın ilk videoları Survivor itiraflarıydı. Bayağı oldu. 3 seneyi geçtik, 4. senemize geldik. 4'e giriyoruz. Evet ve kaldığımız yerden aynı videolarla devam ediyoruz. Evet, çünkü Survivor'a gidiyorsun. Evet, hayatımıza yeniden Survivor macerası girdi. Evet, tekrar Survivor videosu çekiyoruz. Bu güzel bir nostalji oldu bizim için. Merak ettiğim şey şu ki nasıl karar verdin 3. kez gitmeye? Aslında zaten gitmek istiyordum. İçten içe bir kaşıntı vardı. Şimdi baktığım zaman Survivor'a giden yarışmacılara birçoğu zaten 3 kere gitti. Hatta sembolik bir seferle beraber 4 kere gidenler de var. Ben de gitmek istedim onlarla beraber. Şartlar, zamanlar vesaire uymayan durumlar oldu. Gidememiştim. Sonra geçen sene bir davet aldım. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam böyle fenomen ve YouTube ağırlıklı bir çalışma yapılacaktı. Fakat yine benim hayat şartlarım gereği ve orada YouTuber veya fenomen olmadığım için kendi yerimi doğru bulmadım. All Star olasılığı olduğunu duyunca da dedim All Star olduğu zaman yani onu o zaman değerlendiririm dedim. Nitekim bu sene All Star geldi. Telefon çaldı. Acun Medya ekibinden bir telefon geldi. Doğukan ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan deyince ben anladım. Tamam dedim. Bu sene All Star var galiba. Peki Evet. ilk cümlen neydi cevabın telefonda? Ne zaman sorusuydu. Ne zaman diye sordu. Niyetim belli zaten. Gitmek istiyorum. Yani şuradan gitmek istiyorum. Fakat burada karışıklıklar var. Şu ikisi arasındaki bağlantıyı kurabilmem için zaman sorusunu sormam gerekti. Takribi bir takvim verdi dedim. Çok erken benim için. Yani çalışmam lazım, spor lazım, işlerimi yoluna koymam lazım. Kanal ilerliyor, millet soruyor arabalar ne olacak diye. Ben kendime soruyorum arabalar ne olacak diye. Telefondakine soruyorsun. 2 tane köpek var, sokaktakiler hani onları saymıyorum bile. Ya ne yapacağım falan filan ama gitmek de istiyorum. Hiç aileme sormadan, hiç kimseye sormadan önce geliyorum dedim. İlk telefonda geliyorum dedi. Yani şu an prensipte okeyiz dedim. Eskiden olsaydı şu soruyu da sorardım. Kimler geliyor? Hani Niye sormadın? Niye sormadım? Çünkü daha önce All Star'a gitmek istediğimi fark ettim. Gitmemem için böyle çok ekstrem bir iki isim var. O isimler katılırsa kesinlikle gitmek istemezdim. Onlar da katılmıyor. Yani polemik yaratmamak için isim vermiyorum ama hani insanlığa saygısı olmayan insanlar diyeyim. Gerçi var yine ama bu çok bozmuyor beni. Onun dışında ya niye gitmeyeyim ki dedim. Yaş ilerliyor. Daha sonra daha zor olacak. Gideceksem şimdi gideyim. Tamam ya dedim. Peki Survivor'da tecrübe bir işe yarıyor mu? Çok. Tecrübe çok işe yarıyor. İlk gittin evet zorlandın. İkinci gittiğinde ne oldu mesela? Bak her işin çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi var. Bunda da var. İlk gittiğinde çaylaksın. Ne yapacağını bilmiyorsun, neye kızacağını bilmiyorsun. Yani her şeye çabucak sinirlenebiliyorsun. İşte ne bileyim ben kamera çekiyor, karakterin değişiyor, bir sürü şey olabiliyor. İkincisinde daha tecrübelisin. Üçüncüsünde artık herhalde daha hazırlıklı, daha pişmiş oluyorsun. Aramızda tabii 4.'ye, 5.'ye gidenler var bu arada. O 5.'ye giden var mı? Tabii şöyle bir şey olmuştu. Yarışan 2 tane All Star yapmış. Bir de kısa dönem diyorum ben ona. Bir yarışmaya misafir olarak gitmişler vardı. Ama yani evet tecrübe çok önemli. Ne özledin en çok orada? Neyi özledim? En çok neyi özledim? Miss Panama ve 3 arkadaşı bekliyor. Duygulandınız. Evet maalesef. Ya o düşünüyorum yanına yaşıyorum olayı. Oyunlara gitmeden önceki hazırlık o müthiş bir adrenalin veriyor. O acayip bir şey. Yani o anda onu hissetmiyorsun. O anda acı veriyor ama oyunlara gitme. Ada yaşantısını. Bak en çok ada yaşantısını özledim. 2 gün oldu. 2 tane tahtayı birbirine bağlayamadım. Ya bağlamak istemiyorum. Niye bilmiyorum. Issızlığı özledim. Ne özledim? Bir Ödüllere gitmeyi özlemişsindir belki. ödüllere mi? Ama o anlıktı bak, galiba. ödüller bize orada çok keyifli geliyor. Aslında hayatımız hep ödül. Hayatımızda yaşadığımız her an ödül aslında. Duyar kasmıyorum, ciddi söylüyorum şu Evet anda. doğru Hani şu an düşündüm de. şu an sen istediğin yere gidebilirsin. İmkanın varsa, maddi manevi durumun el veriyorsa iyi bir tatil yapabilirsin. Otele gidip kalabilirsin. Her gün yemek yiyebilirsin. Buzdolabından soğuk bir şey içebilirsin. Arkadaşlarına buluşabilirsin. Telefonda saatler geçirebilirsin. Bilgisayar oynayabilirsin. Film izleyebilirsin. İstediğin an istediğin kişiye ulaşıp hatırını sorabilirsin. Evet bunlar ödül Bak, aslında. Hayatında zaten bunlar ödül. Orada
çok büyük ödül. Ama o ödüllerin de hayattan bir şey olması da garip. Mesela film falan da izliyordunuz siz. Onlar bile ödül yani orada. Ya deli misin sen ya? Orada 1 saat telefonla vakit geçirmek ödül ya. Hani az şimdi bir yandan soruyorsun kendine, manyak mısın oğlum? Hayatındaki her şey ödülken, her şeyden vazgeçipken acı çektiriyoruz ya kendimize giderek aslında. Ya hani. askerlik gibi aslında. Oraya gidenlerin hayatı Ya. değişiyor mu sence? Senin değişti mi Survivor'dan Benim sonra değişti. hayatın? Bak şöyle değişti. Bende kalıcı etkileri var. Hala var. Bak Engin kameranın arkasında. O biliyor, şahidim. Herkes biliyor. Benim her daim arabalarımda şişe su vardır. Bak şişe her yerimde su var. Tabağımdaki yemeği hala çocukluğumdan beri bitirirdim. Karşımdaki bırakırsa ona da musallat oluyorum. Bir gün aç kalırsam diye. Bak bunlar kalıcı etkiler, geçmiyor. Onlar travma olarak hayatımda kaldı artık. Kendimi şu anda kontrollü durduruyorum. Yani şu anda eskisine göre daha çabuk kilo almaya müsaitim. Diyorum ki Doğukan dur. Kendine artık zarar veriyorsun, yeme. Yoksa ben tabağı sıyırırım. Ortadaki kalan yerim. Yani bu kalıcı travma olarak hayatımda devam ediyor. Her an böyle çaresiz konuma düşme korkusu gibi diyeyim sana. O anlamda değiştirdi. Ha bir de All Star. İlki değil. Bak ilk yarıştığımda 2013'te yarıştığımda çok delikanlı, mücadele dolu, sportif tarafı ağır, güzel bir Survivor deneyimiydi benim için. İkincisi All Star, entrika, adilik. Bunların hepsinin olduğu bir dönemdi. O bende fesat düşünmeye, tedbirli davranmaya, 2 kere düşünmeye. Beni orada bozdu o. İkinci Survivor All Star beni bozdu. Bu sene daha çok vuracak ama ben de tecrübelendim. Hani benim de yaşım biraz ilerledi. Şey olarak olgunluk anlamında. Yani ikisi arasında gidip geleceğimi düşünüyorum. Peki arabalar ne olacak? Arabalar bu kanalın tabii bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında bir motivasyon kanalı ama araçlar buradaki en önemli rol modeller. Otomobiller üzerinden ilerliyoruz. Ve araçlarımın, yapmakta olduğum projelerin çok ciddi takipçileri, merak edenleri var. Şimdi garip bir şekilde kanal boş durmasın diye ben projeye proje ekledim. Projeye proje ekledim. Çünkü bir iş devam ederken diğerlerini tamamlamaya çalıştım. Garip bir şekilde hepsi de artık en sonunda bitmeye başladı. Aynı ana denk geldiler. Bazısı çok bitiyor, bazısı yavaş ilerliyor. Mümkün olduğunca son zamanlarda çok çalışıp bir takım bölümler hazırlayıp kanalın devam etmesini sağlamaya çalışıyorum. Ha tabii bu bir yere kadar olabilecek. Bir de ben çok stoklu çalışmayı sevmiyorum. Anlık paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden bir müddet daha kanalın kendi idare edebileceği ve araçların çalışmalarına devam edeceği birkaç bölüm hazırladım. Bu çok sürmeyebilir ama gelir gelmez kaldığım yerden yapıştıracağım, devam edeceğim tabii ki. Herkes GTR'ı soracak, biliyorum. Herkes GTR'ı soracak. GTR'ın kısmetse böyle sağlam, iyi bir kısmını bitirmiş olacağım yani. Hadi bakalım. Survivor'da 7. ve 2. oldun. Ve Evet. aradan 10 yıl geçti. Evet. 10 yıl sonraki Doğukan'ın performansı nasıl olur sence? Güzel soru. Bak biraz da bundan dolayı kaşınıyorum. Çünkü Survivor insanın kendini keşfettiği bir alan. Ben neyim ya da ne değilim. Ben Survivor'a gidinceye kadar bu kadar kötü atışları olan bir insan olduğumu bilmiyordum. Bak çok kötü bir basketbolcuydum, çok kötü bir futbolcuydum eyvallah. Ama herhalde sevmiyorum diye zannediyordum. Meğerse hiçbir şey atamıyormuşum zaten, anladın mı? Ama bu kadar seri bir adam olduğumu da orada keşfettim. Yalan yok. Çünkü ben hiç biriyle bu tarz müsabakalara girmemiştim. Önceden çok hızlı olduğunu bilmiyor muydun? Ya şöyle bisiklet yapıyordum. Ne bileyim ben iyi yüzücüydüm. İyi patenciydim. Ama patende yarış yapmıyordum. Bilmiyorum yani. Kaykayda yarış yapmıyordum. Ben şov yapıyordum. O yüzden buraya geldiğim zaman mesela burada zannettiğimden daha seri olduğumu gördüm. Bu benim fark ettim. Bir iyi bir kötü yanlarımı fark ettim mesela. Şimdi aradan bunca zaman geçti. Yani 10 sene sonra Doğukan ne yapabiliyor merak ediyorum ama şöyle bir gerçek de var. Benle beraber giden herkes 10 sene kazandı. Evet, onu Anladın söyleyecektim. mı? All Star Yani olduğu için herkes. O yüzden benle beraber yarışan herkes 10 sene kazandı. O yüzden ayaklarını denk alsınlar. Hazır bundan bahsetmişken dokunulmazlıklarda harikaydın. O zaman öyleydi, evet. Bu yıl SMS de olmayacak. Yani tamamen düello üzerine bir yarış olacak. Bu sana artı bir şey mi yoksa eksi bir şey mi? SMS zamanında benim için dezavantajdı. Ben hiçbir zaman SMS'te çok başarılı olamadım. Bunun birçok sebebi var bana sorarsan. İnsanlar nasılsa bu Barış Manço'na ihtiyacı yok diyenler de olabildi. Beni sempatik bulmamış da olabilirler. Yani birçok sebebi olabilir bunun. SMS'te ben her zaman dezavantajlı birisiydim. Ama düello konusunda nasıl oyunlarla karşılaşacağımızı bilmiyorum. Fakat bu benim için artı olabilir. Gel gelelim SMS de bu sene benim için artı olabilir. Çünkü çok ciddi bir kitlem oluştu bu süreç zarfında benim. Hani ne olacak bakalım. Gerçi Survivor hep sürprizlerle dolu. Değişik şeylerle karşılaşabiliriz, bilmiyorum. Balık sevmeyen bir insansın ve orada sürekli balık yedin değil mi? Balık maalesef benim sevmediğim. Yani deniz ürünlerini sevmiyorum. Tamam, benim sokak usulü midyeyi yerim, tamam. Kızarmış kalamarı yerim ki ikisi de olmayacak. Ne pilavlı midye gelecek ne şey olacak. Yani yok, yani deniz ürünü bende yok. Sevmiyorum. Ama orada çarem yok. Orada yedim.
Yani o şekilde iyi de balık tutuyorum ben bu arada. Zıpkınım da kuvvetli. Bakalım bu sefer bulunacağımız yerde balık nasıl? Panama zamanında zibil. Bak bir çıkıyordum 8 kilo balıkla döndüğümü hatırlıyorum ben. 2 kilo, 5 kilo, 4 kilo, 8 kilo. Şimdi de eğer öyle şansı giderse mecbur. Ya ben sabahın 5'inde denize girip zıpkınla balık vurup 6.30'da pişirip sabah kahvaltısında balık yediğimi hatırlıyorum. Anladın mı? Adada balık yedim ben. Sabah kahvaltısında balık yenir mi yani? Kahvaltıda. Bir düşün yani yarın sabah ne var kahvaltıda? Balık var. Bir düşünsene. Ama o zaman çok veli nimet yani. Çok düşünemiyorsun zaten. Yani onu yiyorsun. Ama mesela kötü tarafı dedim buzdolabı dedin ya. Hadi de ki 8 kilo balık tuttun. Hadi de ki 15 kilo balık tuttun. Ertesi güne saklayamıyorsun. Nerede saklayacaksın? Yedin. Yemediğin çöpe gidiyor. Ertesi güne balık saklayamazsın açıkta. Doğru. Açlık sana en fazla ne yaptırdı orada? Yani ne düşündürttü? All Star'dayken çok hep düşünüyorsun. Herkes düşünüyor. Bu arada siz de böyle gitseniz, Survivor'a gitseniz ne yapardınız? İşte ben gitsem kesin şunu yapardım, kesin bunu yapardım. Aşağı yorumlara bırakın. Merak ediyorum. Belki ilgimi çeken bir şey olursa onları da yaparım oradayken. Bak oradayken şunu düşünmüştüm. Şimdiki aklım olsa demiştim 8 sene önce. Şimdiki aklım olsa Survivor başlamadan önce bir uçak bileti alırım. Bir ay öncesinden gelirim bu adaya. Hiç kimsenin haberi olmadan kazarım orayı. 1,5-2 metre. Sağlam bir sandık koyarım içine. Çikolatalar, protein tozları, işte bol miktarda konserveler bilmem ne falan. Kapatırım kapağı, üstünü toprakla örterim. Geri dönerim. Tamam mı? Türkiye. Hiçbir şey yokmuş gibi yarışmaya katılırım. Ondan sonra gel keyfim gel. Bak açken gerçekten bunu yapacağıma inanmışım. Şimdi oturuyorum hesap kitap yapıyorum tamam mı? Uçak bileti aldın, gittin, onu yaptın, her şeyi geride bıraktın sanki buraya kolay kolay bırakabilecekmişim gibi. İşte ne bileyim 40-50 bin lira harcadın, yaptın, geldin, geri döndün falan. Abi hayatta ben şu anda kalkıp böyle bir zahmete girmem. Niye biliyor musun? Çünkü tokum. Yani o azmi de şu anda yani böyle bir şey yapmaya yeltemem. Hani şey biliyorum yarışma kurallarına aykırı olduğunu hani şey düşünüyorum. Açken ne düşünmüştüm, şimdi tokken ne düşünüyorum? Arasındaki farkı anlatıyorum sana. Açlık seni çok farklı düşündürebiliyor. Kural mural tanımak istemezsin yani. Çok iyi anlaşırım dediğin bir yarışmacı var mı? Çok iyi Sevdiğin? anlaşırım. Bu gelenlerden mi? Evet yeni gelenlerden. Bu yeni yarışmada. Ya insanlar orada değişebiliyor. Ama kadronun herhalde bir %60, 70, 80 çoğuyla anlaşırım diye düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Çünkü ben çözümcül bir insanım. O yüzden anlaşırım diye düşünüyorum. Bir de şey de sıkıntı. Hepiniz çok tecrübelisiniz ve Tabii artık hepimiz çakalım. evet hepiniz çok çakalsınız. Yani o yarışı izlemek çok keyifli olacak. Herkes çok tecrübeli ve ne oyunlar oynayacaksınız yani. Her şey hakkında bilginiz var. Evet ya böyle insanlar sıkıştıkça ince şeyler artacak, ince hesaplar artacak şimdi bence oyunlarda öyle düşünüyorum. Çok büyük strateji olacak bence bu programda. Evet, kesinlikle. Herkes çözdü çünkü. Peki kimler gelsin istersin, kimler gelmesin istersin? Şimdi sevenleri var, sevmeyenleri var. O yüzden tabii dikkatli cümleler kurmaya çalışıyorum ama ben oradayken mesela iki tip insanı çok olsun isterim. Bir sportif faaliyet olarak delikanlı yarışan kişileri çok isterim. Hani karakterleri şu an tartışmıyorum ama mesela ben şeyle hiç yarışmadım. Adem'le yarışmadım, Avatar Atakan'la yarışmadım, Ögeday'la yarışmadım, Ögeday var. Yani bu tarz spor ahlakına sahip insanlarla çok yarışmak isterdim mesela. Aralarında tabii olanlar var, olmayanlar var. Pascal Numa'yla çok iyi anlaşıyordum. O olsun isterdim. Ümit Karan renk katıyordu. O renk katıyordu o. Herhalde olmasını isteyeceklerim onlar olurdu. Geri kalan bayağı zaten Şu an yoklar olacaklar. mı onlar? O saydıklarımın bir kısmı yok. Evet, bir kısmı yok. Olmasınlar konusunda en olmasını istemediğim insanlar zaten yok. Benim dönemde yarıştığım değil, başka zamanlarda. Furkan var. Furkan, onu gelmesini istediğim birisi. Furkan'ın gelmesinden çok keyif alıyorum. Merve Aydın olsun isterdim. Bu kadar galiba. Güzel, çok tatlı isimler saydın. Gelmesini istediğin. Sen de gelsene. sen de gel. Dış seslik orada hayır. İstemem. Peki nasıl gidiyor hazırlıklar? Ne yapıyorsun şu an Survivor için? Bir dakika. Orada dur. Önce abone olun. Çünkü bu bölümlerin devamı gelecek. Onu da bir sonraki bölümde konuşalım.